Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle bir klimanız varsa bunun elektrik bağlantısını nasıl yapacaksınız? Bunu anlatmaya ve göstermeye çalışacağım. Öncelikle elektrik bağlantısını nereden almanız gerektiği ile ilgili bilgi vereyim. Öncelikle böyle yukarılarda boğat varsa boğat kısmından almanız lazım. Şu an buralarda boğat gözükmüyor. Burada boğat olmadığı için biz şurada prizimiz var. Şu kısımda prizimiz var. Şurada. Buradan elektrik çekeceğiz. Bu fiş kısmından, şuradaki fiş kısmından elektriğimizi alacağız. Şuradan yürüteceğiz. Şu aşağı kısımdan. Ve buraya kadar getireceğiz. Klimada 3 tane kablo vardır. Öncelikle bu kabloları bir açıklayalım. Şu mavi kablo nötrü ifade ediyor. Bu kahverengi ya da kırmızı olur. Bu fazı ifade ediyor. Şöyle çift renkli sarı, mavi ya da yeşilimsi çift renkli kablonuz varsa bu da topraklamayı ifade ediyor. Bağlarken bunlara dikkat edeceksiniz ve bunları nasıl bağlayacağınızı şimdi anlatacağım. Böyle bir kablomuz var. Bunu daha küçük kablo almayın. Yani şu kablodan daha ince bir kablo kullanmayın. Çünkü klima yüksek voltajda çalışan bir ürün. Kablolarınız ısınır ve yanarsa klimanız da mahvolacak. Bundan dolayı oldukça kalın ve güçlü kablolar kullanmaya çalışın. Kalitesiz adi mallar kullanmayın. Bu kabloyu da gözükmemesi için, daha kibar durması için şöyle bir kanalımızı şu köşe kısmına şuradan aşağı doğru monte edeceğiz. Bunun montajı kolay. Şurada gördüğünüz gibi bir yapışkanı var. Bunu çıkarıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Kablo kanalımızı oraya yapıştırdık. Şimdi bağlantısını göstermeye çalışayım. Elektrik bağlantısını nasıl yapacağız? Bir sigortanız ya da şartelinizin olması lazım. Bunu kullanacağız. Bir kontrol kalemi muhakkak olması lazım. Eğer şöyle bir kablo ile ilgili makasınız varsa bu bütün işinizi görecek. Yoksa ise bir yan keski ya da maket bıçağı olması lazım. Ve bir tane de şöyle yıldız tornavida, toplam 3 tane ürünle bu bağlantıyı sağlayacağız. Hemen bu şekilde kesme işlemini gerçekleşiyor. Halledebilirsiniz. Evet, bunu çıkardım. Gördüğünüz gibi burada 3 tane kablomuz var. Şimdi aynı şekilde bu yeni aldığım uzatma kablosunu da açmam lazım. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki renkleri görüyorsunuz. Sarı, yeşil, mavi ve kahverengi. Buradakiler de aynı renk olduğu için hepsini karşılığı olan bunu maviye, bunu çift renk olana ve bunu da buna bağlayacağım. Bağlantımı gerçekleştirmiş olacağım. Peki bu şarteli nereye bağlayacağız? Bu şarteli ise muhakkak kırmızıya bağlamanız lazım. Ya da kahverengiye. Bakın işte bu ürünün asıl şeyi burada. Gördüğünüz gibi direkt çıkarıyor. Yani burada gördüğünüz gibi kablonun boyutlarına göre direkt kablo soyucunuz var. Bunu bu şekilde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Mesela bu kablolar biraz daha kalın. Ne yapacağız? Şöyle daha kalın olan yerden bu şekilde soyma işlemini gerçekleştireceğiz. Evet, şimdi kablolarımızın uçlarını açtık. Bunun da uçlarını açtık. Şimdi renklerine bağlayacağız. Bunları bağlarken ise klasik yöntem, bunları ikisine bu şekilde dolayabilirsiniz.
Ucunu biraz daha uzatırsanız daha sağlıklı olur. Sonra bunu yatırıyoruz. Bu şekilde. Hangi taraf daha ince ise. O daha öncesinden yerleştirdiğimiz olmuş olduğumuz. Şunu da bu şekilde gördüğünüz gibi orijinal oldu. Şimdi bunu ateşle de ısıtacağız. Daha da güzel duracak. Evet, bu ikisini gördüğünüz gibi güzelce montajını yapmış olduk. Şimdi bunları ısıtalım. Şimdi bunu hemen şu şekilde ısıtacağız. Gördüğünüz gibi hemen böyle kendisini sardı. Gayet güzel, böyle kullanışlı. Ha, sizde bundan yoksa dediğim gibi izolabantla da bunu yapabilirsiniz. Şunları açıyoruz. Ve bunu şöyle 2 kat yapacağım. Şöyle 2 kat yaptım. Bunun yönünün çok bir önemi yok. Yani aşağı yukarı fark etmiyor. Yani bu kabloları aşağı mı takacağız, yukarı mı takacağız? Bunun amacı elektrik bağlantısını kapatıp açmak. Bunun farklı modelleri de var. Kutucuklu olanları. Duvara kutuyu monte edebiliyorsunuz. Ben bunu şu köşeye getireceğim için bunu kullandım. Evet, şöyle kanalımıza kablomuzu döşedik ve şartelimizi bu köşeye koyduk. Şimdi kapağını kapatalım. Evet, bağlantımızı şuradan bu şekilde şartelimizi de oraya bıraktık. Aşağıya doğru getirdik. Şimdi gelelim elektrik bağlantısını yapacağımız yere. Onu da şurada yapacağız. Şu elektrik kutusunu sökeceğiz ve oraya bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Hangi tarafta elektrik varsa onu tespit etmemiz lazım. Bu şekilde. Faz kısmı sol tarafta. Bu kahverengi kablomuzu buraya bağlayacağız. Peki burayı nasıl sökeceğiz? Burayı da bu şekilde. Şunları ilk önce çıkarmamız lazım. Sonra bunu ve son olarak da bunu. Şurayla, şu ikisiyle işim yok. Şurayla işim var. Ve buraları da şu kenarlardan söküyorum. Ve bu artık gördüğünüz gibi buradan geldi. Ve burada da 3 tane kablomuz var. Yine aynı renkler. Mavi, 2 renkli, sarı, yeşil ve kahverengi. Gördüğünüz gibi fazımız kahverengi olan. Yani bu elektrikçi yanlış bağlamadığı sürece bu şaşmaz. Bu şekildedir. Kahverengi fazdır. Mavi nötrdür. Çift renk olan da genelde sarı ve yeşil renk olur. Bu da topraklamadır. Şimdi bunların yanına bu kablomuzun ucunu buralara monte edeceğiz. Ve bunu yapmadan önce her zaman elektriğinizi kesin, şartelinizi indirin. Evet, maviyi monte ettik. Bunların hepsinin yanında bir tane daha port giriş var. Mesela mavinin yanı, bu hemen yanında. Bu diğeri ve bu hemen onun yanında. Kahverengi ve onun yanında da port girişleri var. Şimdi ise topraklama kısmını monte edeceğiz. Şu şekilde iyice sıkın. Ve buradan da vidasını sıkmamız lazım.
Şimdi ise faz kısmını bağlayacağız. Evet, hepsini bağlamış olduk. Şimdi tekrar bunu yerine yerleştireceğiz. Bunları bu şekilde şöyle kablosunu yerleştirdim. Ve tekrar bunu yerleştirdikten sonra tekrar sağını ve solunu sıktım. Siz de aynı şekilde yapacaksınız. Ve tekrar kutucuklarımızı takıyoruz. Bu kutuyu tutan buradaki vidalardır. Evet arkadaşlar, burada bağlantımızı bitirdik. Şimdi ise klimamızı çalıştırmamız lazım. Burada şartelimiz var. Bu şartelimizi yukarı, bak şöyle yukarı kaldırıyorum. Ve klimamız artık aktif hale geldi. Bütün mesele bu. Bu kadar basit. Yani yapmanız gereken, renkleri birbirine bağlayın ve bu şartelinizi yerleştirin. Bu kadar. Şimdi ise klimamızı açalım. Bakalım soğutması nasıl. Evet, buradan soğuğa getirdik. Soğuk, kuru, fan ve sıcak olarak modları var. Ve derecesini düşürelim. 18 dereceye kadar düşüyor bu. Evet, soğutmaya başladı. Güzel bir serinlik veriyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu kadardı. Klimacılar genelde bağlantısını yapar ve elektrik bağlantısı için de ayrıca bir elektrikçi çağırmanızı ister. Elinizden az bir şey tornavida tutup işte birkaç bağlantı yapabiliyorsanız bunu kendiniz yapabilirsiniz. Yok işte ben elektrik işlerine güvenmiyorum, işte sıkıntı olur falan diyorsanız da bir elektrikçi çağıracaksınız. Ben sadece yapmak isteyenlere bu konuda bilgilendirme amaçlı bu videoyu çektim. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.